İsrail, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı adımlar attı. Ancak bunların hepsi karşı hamlelerle boşa çıkartıldı. İsrail eninde sonunda Türkiye'ye yaklaşmak zorunda kalacak. Türkiye-İsrail arasındaki deniz yetki alanları gündeme aldığımızda ise haritanın İsrail basını tarafından da konuşulmaya başlandığını görüyoruz. İsrail medyasının East Med'in gerçekleşmesi için en uygun adres Türkiye ifadesini kullandığını gözden kaçırmamak gerek. Tel Aviv yakınlarında bir şehir var. Adı Kafr Kasım. 1948'de yüz binlerce Filistinli sürgün edilmiş, onların toprakları üzerine İsrail devleti kurulmuştu. Sürgünden kurtulan bir avuç Filistinli, bugün İsrail'e bağlı Kafr Kasım gibi şehirlerde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu bölgeleri Filistinliler 48 şehirleri diye tanımlıyor. 1948'de sayıları azdı. Şimdi ise 2 milyon civarındalar ve İsrail nüfusunun %20'sini oluşturuyorlar. Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere oranla İsrail vatandaşı olarak bir nebze daha rahat yaşıyorlar diyebiliriz. En azından parça parça edilmiş Filistin topraklarında diğer Filistinlilerde olmayan dolaşım imkanına sahipler. O Filistinlilerden bir grup geçtiğimiz günlerde Kafr Kasım'da kalkıp Tel Aviv'e gittiler. Üzerlerinde Körfez ülkelerindeki Arapların giydiği kıyafetlere benzeyen giysiler vardı. Caddelerde Birleşik Arap Emirlikli turist gibi dolaşıp Dubai'den geldik diyerek İsraillilerin ilgisini çektiler. Bazı İsrailliler Birleşik Arap Emirlikli turist zannettikleri o Filistinlilere yanaşıp onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirip sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Filistinliler aslında İsraillileri trollemek istemişlerdi. Tabii bunu yaparken de bir sosyal deneye imza atmış oldular. Filistinlilerden nefret eden İsrailliler Birleşik Arap Emirlikli sandıkları için onlara ilgi gösteriyordu. Gerçek ortaya çıkınca bir panik de yaşanmadı değil. İsrail ile normalleşme imzalayan Birleşik Arap Emirlikli ya da Bahreynli veyahut İsrail'in düşmanı Filistinli. Ne de olsa hepsi Arap. Arapça konuşuyorlar ve sadece kıyafetlerini değiştirdiklerinde İsraillilerle bir anda içli dışlı olabiliyorlardı. İşte bu durum İsrail'in canını sıktı. Bütün düzenlerini güvenlik üzerine kuran İsrail, Filistinlilerin Birleşik Arap Emirlikli kılığına girme ihtimalini hiç hesaba katmamıştı. Daha önce İsrailliler kadar İbranice konuşabilen Filistinliler, telefonla görüşüp dostluk kurdukları ve bu sayede tuzağa çektikleri bir sürü İsrailliye karşı eylem düzenlemişlerdi. Şimdi de Birleşik Arap Emirlikli turist kılığında bunu yapabilirler. Neresinden bakarsanız bakın, İsrail için dünyada hiçbir ülkede benzeri olmayan bir tehdit başlığıdır bu ihtimal. Tabii sadece bu değil. 1948'de devletlerini Filistin toprağı üzerine kuran ve Arapları ebedi düşman belleyen İsrail'in Birleşik Arap Emirlikli ya da Bahreynli de olsa kendileriyle normalleşen Araplara kolay kolay güvenemeyeceği kesin. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Araplarla normalleşme projesinin yakında çökeceğini öngören çok sayıda İsrailli var. Trump'ın gidişi de bu kısa süreli güvenin sarsılmasına yol açabilir. En başta da Suudi Arabistan'ın henüz girmediği bu yoldan tümüyle vazgeçme ihtimali yüksek. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın İsrail karşıtı son açıklamalarında da bunun ipuçlarını görebiliyoruz. Suudi Arabistan'ın yeni düzenlikte kurmak istediği denklem ise Katar ile 2017'deki krizi sonlandırıp Türkiye ile ilişkileri geliştirmek yönünde. Trump'ın olmadığı dönemde buna şiddetle ihtiyaçları olduğu kesin. Aslında benzer durum İsrail için de geçerli. İsrail de her ne kadar Arapları etkisiz hale getirse de asıl dert Türkiye. Çünkü Arapların tamamı olsa bir tek Türkiye olmasa İsrail için yeterli gelmiyor. En can alıcı örnek Doğu Akdeniz'de yaşanıyor. İsrail burada Mısır'la birlikte hareket ediyor. Hiçbir alakası olmasa da Birleşik Arap Emirlikleri ile Doğu Akdeniz'de beraberler. Ama yetmiyor. İsrail Akdeniz'de çıkardığı doğalgazı Avrupa'ya satmak istiyor. 2 Ocak'ta Med Stream adlı proje için Yunanistan ve Rumlarla anlaşma imzaladılar. Fakat projenin maliyeti 6 milyar euro.
Bu para kimsede yok. Hadi Birleşik Arap Emirlikleri finansörlük yapıp parayı bassa da 2000 kilometre boyunca denizin altından gidecek olan bu boru hattı başlı başına bir risk. Hadi bu riskle göze alınsa, bu kez karşılarına Türkiye-Libya anlaşmasıyla kayıt altına alınan deniz sınırları çıkıyor. O hat Türkiye'nin deniz yetki alanlarından geçmek zorunda ve İsrail bu konuda Türkiye'nin onayına muhtaç kalıyor. İsrail ne düşünüyor peki? Madem Türkiye'ye ihtiyaç var, o zaman Yunanistan'la Rumları ve Mısır'ı da boş ver. Anlaşmayı direkt Türkiye ile yap ve gazı Türkiye'nin mevcut boruları üzerinden Avrupa'ya gönder. En mantıklısı bu. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'nın bir yıldır üzerinde durduğu İsrail ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanları tezi artık İsrail'de ciddi masaya yatırılır hale geldi. Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Hayom gazetesi, Yaycı'nın haritasının manşetten verip Medsteam için en uygun adresin Türkiye olduğunu savundu. Tabii bu durum Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Yunanistan ve Rumların İsrail'e yönelik tepkisini beraberinde getirdi. Netice itibariyle Türkiye yıllardır durduğu yerde duruyor. Milim geri adım yok. Haklarını garanti altına alıyor. Egemenlik mücadelesini veriyor. İster Suudi Arabistan olsun, ister İsrail. Bölgedeki her ülkenin Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye olmadan Orta Doğu'da denklem kurmak da, Doğu Akdeniz'de ticaret haritası çizmek de artık zor. Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile yaşadıkları anlaşmazlığı Türkiye-Avrupa Birliği anlaşmazlığına çevirmeyi başardıklarını savundu. Mitsotakis bir televizyon kanalında katıldığı programda, Doğu Akdeniz ve 10-11 Aralık'ta yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Türk-Yunan anlaşmazlıklarını Türkiye-Avrupa Birliği anlaşmazlığına dönüştürmeyi başardık diyen Mitsotakis, Ekim'deki Avrupa Birliği Zirvesi'nin Türkiye'ye bir şans verdiğini, ancak Türkiye'nin bu olumlu gündemi kucaklamadığını ileri sürdü. Mitsotakis, Türkiye'ye Avrupa Birliği'nden yaptırım kararı çıkmaması halinde başka konularda veto kartını kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise Avrupalıların çoğunluğu Atina'nın yanındadır. Müttefiklerimiz çoktur. Bunu başkaları da kullanabilir yanıtını verdi. Türkiye'nin gerginliği sürdürmesinin kendi yararına olmadığını savunan Mitsotakis, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkisini yeniden değerlendirmesi gerektiğini ileri sürdü. Mitsotakis, Atina'nın Ankara ile konuşmaya hazır olduğunu belirterek, bu çerçevede denizde gerginlik olmaması kaydıyla tek konumuz olan kıta sahanlığı ve deniz bölgelerinin belirlenmesini konuşmaya hazırız. Çözüm bulamadığımız durumda ise Uluslararası Adalet Divanı'na gidelim. Biz karara saygı göstereceğiz diye konuştu. Türkiye'nin gerginliğin giderilmesi yönünde belirli bir dönem içerisinde somut adımlar atması gerektiğini savunan Mitsotakis, ancak Türkiye Avrupa Birliği zirvesinden sadece 10 gün önce Oruç Reis gemisini geri çekti dedi. Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye yaptırım uygulamaya zorlamak için Belarus'a yönelik yaptırımları 21 Eylül'de veto etmişti. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kendi karasuları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın verdiği ruhsat sahasında uluslararası hukuktan doğan hakları çerçevesinde araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütüyor. Libya ile yaptığı münhasır ekonomik bölge anlaşması, Birleşmiş Milletler nezdinde de tescillenen Türkiye, deniz sahalarındaki doğal zenginliklerin kullanılmasında adalet ve hakça paylaşım ilkelerine vurgu yapıyor.